Selam, merhabalar. Dün izlediğim bir filmden çok etkilenip hemen böyle bir video çekmek istedim. Gerçi bu videoyu birkaç hafta sonra izleyeceksiniz ama olsun. Muhtemelen çoğunuz izlemiştir. Maalesef ben birazcık geç kaldım. Filmimizin adı The Substance. Türkçe'ye Cevher olarak çevrilmiş. Videonun başında söylemekte yarar var. Bu tam anlamıyla bir film incelemesi değil. Fakat yine de filmin konusu etrafında dolanan bir video olacağı için eğer Substance'ı izlemediyseniz spoiler yersiniz. Onu da şimdiden belirtmiş olayım. Cannes'da 2024 yılının en uzun ayakta alkışlanan filmi olan The Substance, genel itibariyle Hollywood'a, televizyon dünyasına, çıplaklık ve kan pornografisi eşliğinde aşırı çarpıcı bir eleştiride bulunan body horror kategorisinde değerlendirilen bir film. Filmin hem yönetmen hem de senarist koltuğunda oturan Cory Faja, yaşının ilerlemesiyle televizyon kariyeri için oldukça endişelenmeye başladığını ve bunun üzerine de böyle bir filmin ortaya çıktığını söylemiş. Valla iyi ki de yapmış. Videonun devamında eleştirilerim de olacak tabii ama yine de helal olsun kadına. Eline emeğine sağlık. Fakat filmi izledikten sonra bunun maalesef sadece televizyon dünyasını etkileyen bir sorun olmadığını, filmde işlenen güzellik algısı, gençleşme, insanların öz saygı, öz değerleriyle ilgili bu kadar kırılgan bir noktaya gelmiş ya da getirilmiş olmaları, kimlik ve beden algılarındaki bu kapitalist baskı çok daha geniş bir kitleye sahip. Dünyada en çok estetik ameliyat yapılan yer olan Güney Kore'de hangi sektör olduğu fark etmeksizin başarılı bir kariyer yapmanın tek yolu güzellik olarak görülüyor. Bu sadece kadın güzelliği de değil. Kadınlar kadar olmasa da erkekler de bu durumdan payına düşeni almış gibi. Çünkü artık dünyada genç kanlar moda. Mesela siz elinizden gelen en iyi şekilde okuyup bir yerlere gelmeye çalışırsınız. Her fırsatta yeni işler deneyip CV'nizi en iyi şekilde doldurursunuz. Ve böylelikle Twitter gibi bir şirkette çalışmaya hak kazanırsınız. Sonra günün birinde dünyaya sığamayıp uzayda medeniyet kuracağını söyleyen aklı evvel biri gelip sizin yıllarca çalıştığınız şirketi satın alır. Ve o hafta içinde yeni bir mail. Gece gündüz çalışmayı kabul etmiyorsanız bilmem ne tarihe kadar istifanızı verin. Neden? Çünkü sizin yerinizde olmayı hayal eden ve sizin yarı maaşınız kadar bir ücrete gece gündüz çalışmayı kabul edebilecek binlerce genç kan var. Çoğu da hayatta kalıp daha çok para kazanmak için oldukça hırslı. Filmde Sue karakteriyle karşımıza çıkan Margaret Qualley de görece genç birinin en iyisine ulaşmak için neler yapabileceğini muhteşem bir şekilde göstermiş. Öyle ki gençlik hırsının yaşlılığından nasıl dağılıp götürdüğü filmde kör göze parmak şeklinde işleniyor. Sue ile Demi Moore'un canlandırdığı karakter olan Elizabeth Sparkle'ın bir arada olduğu sahnelerde bunu çok daha iyi görüyoruz. Sue'nun kocaman gözleri, içten bir gülüşü ve renkli kıyafetleri varken Elizabeth karakteri daha soluk ve iddiasız bir şekilde seyirci karşısına çıkıyor. Aslında bu rolü Demi Moore gibi birine vermeleri de çok manidar olmuş. Çünkü Demi ablamız kariyeri boyunca oynadığı filmlerde göze hitap etmesiyle bilinen bir yıldızdı. Hatta magazin dünyasında da son yıllarda yaptırdığı botokslarla gündemde kalıyordu. Fakat burada hayatının oyunculuğunu sergilemiş denebilir. Filmle ilgili ilk eleştiri olarak Elizabeth Sparkle'ın memeleri. Sektörde kadınların güzel olmak zorunda olduğu, yaşlandıkları anda kenara atılacakları eleştirilirken Demi Moore'a protez meme takmak, toplumsal güzellik standartlarına boyun eğip filmin vermek istediği mesaja tamamen ters düşmüş. Bu bana Barbie'nin 50 küsur yıl sonra "You can be anything" sloganıyla çıkış yapması kadar yapay geldi. Oldu canım ya. Sen birkaç nesle sarışın, mavi gözlü, ince belli ve genç değilseniz çirkinsiniz algısıyla büyüt. Milleti kalkıp Barbie gülüş estetiği yaptıracak noktaya kadar getir. Sonra gelip her şey olabilirsin de. Pardon, tabii ki istediğim şey olabilirim. Sana mı soracaktım bir de? Bir zamanlarda da balık etli kadın kavramı vardı. Balık etli kadın nedir? Hükümet gibi kadın denilirdi. Bir dirhem et, 1000 ayıp örter. Bize neyse başkasının etinden, ayıbından. Hatta o zamanlarda Hilmi Yavuz Ah Kadınlar kitabında bir türküden yola çıkıp bundan bahsediyor. Öyle mi derler tombul gelin, öyle mi derler, o beyaz gerdana yavru yayla mı derler diye. İşin bir de şu boyutu da var. Çok yaygın olmamakla beraber evlenecek olan kadının kilosu kadar altın takma gibi bir gelenek de mevcuttu. Özellikle Afganistan'da başlık parası olarak bu uygulanırdı. Bundan dolayı da bazı aileler kızlarını nikah gününe kadar şişmanlatmaya çalışırlardı. Yani hala var mı bilemiyorum, artık günahları boynuna.
İşte o zamanlardan bu zamanlara. Şimdi bir bakıyorsunuz döneminde çok başarılı ve güzel olarak bilinen Bridget Fonda magazine şişman ve bakımsız denebilecek bir halde düşmüş. Ya bu kadın 60 yaşında ve 20 yıl önce falan ölümcül bir kaza atlatmıştı. Hiçbiri olmasa bile bize ne yani? Yok, hamburgercide çalışmaya başlayan Lana Del Rey hayranlarını şok etti. Neden? Kilo almıştı ondan. Etmedi kardeşim. Şoka falan olmadım ben. Yani bu kadınların bize güzel gözükme gibi bir borcu mu var? 1980'li 90'lı yıllarda sektörde yaşanan beden algısına kamuoyunun tepki göstermesiyle o dev markalar apar topar yeni bir kadın hareketi başlattılar tabii ki. Büyük beden defileler izlemeye falan başladık. Ama şimdinin Türkiye'sine yine bakınca sosyal medya bilmem ne zayıflama ilacının reklamını yapan influencerlarla dolu. Şişmanlık kötüdür, her daim bakımlı olun gibi şeyler haberleşiyor. Sonra gelip İtalya'da Mario Pianesi diye bir diyetisyen zayıflama tarikatı kuruyor. Sıfır beden tarikatı. Buna da insanlar ilgi gösteriyor yani. Çünkü özellikle kadınlar üzerine yıllardır öyle bir beden imajı algısı var ki çok da aklı başında insanlar olmasını beklediğimiz Hollanda'da bile anoreksiya yaşı 8'e düşmüş. Kendine düzenleme, kendine norma sokma sadece vücut için değil, genel hayat yaşayışı için daha çok kadınlar üzerine yüklenen bir şeyken Substance'ın bu konuyu oldukça cesur ve rahatsız edici bir yerden anlatması ilaç gibi geldi. Özellikle Elizabeth Spark'ın o ikonik makyaj sahnesi. Sahneyi izlerken bir yandan karakterin içinde bulunduğu o güzellik ve gençlik saplantısını hissediyorum, tamam. Ama bir yandan da hadi be ablam kraliçe sensin diye bağırasım geliyor. Ayrıca bu karakter için isim olarak Elizabeth seçimi gayet yerinde olmuş. Çünkü birçok korku filmine de konu olan, kanlı kontes olarak da bilinen Elizabeth Bathory'nin 30 yaşlarına gelip yaşlanma korkusu içini kaplayınca 20 yılda yüzlerce kızı katledip kanlarıyla banyo falan yaptığı söylenir. Bu yüzden Elizabeth ismi filmin genel konusuyla da son derece uyumlu bir tercih olmuş. Elizabeth de bu yaşlanma korkusuna aerobik yaptığı programdan kovulunca tutuluyor. Bu sırada bir trafik kazası yapıp hastanedeki hemşirenin cebine The Substance adında bir flash bellek koymasıyla da olaylar gelişir. Ablamız o maddeyi alabilmek için elini kolunu sallaya sallaya Kadife Kale gibi bir yerde merdiven altı kapısı bile yarım açılan uzun koridorlu bir odaya gidiyor. Gittiği yer, kullanım şekli ve film boyunca o maddeyi kullanmamak için verdiği mücadele düşünülünce sanki bağımlılık temasına da göz kırpmak istenilmiş gibi. Bu maddenin bir kullanım kılavuzu da var. Orada yazan son söz, sen teksin, kendinden kaçamazsın. Yani kaçış imkansız. Kişiler bazen kendilerini rahatsız eden özelliklerden, yaşlanmaktan veya geçmişlerinden kaçmaya çalışabilirler. Ama bu sadece içsel bir huzursuzluğa ve kimlik krizine yol açar. Kimlik değiştirmek, gerçeklerden kaçmak ve toplumsal beklentilere uymak için kendini inkar etmek sürdürülemez bir şey. Bunu da o maddeyi kullandıktan sonra Elizabeth'in içsel benliğinden asla kaçamadığını izleyerek görmüş oluyoruz. Filmin sonlarına doğru Elizabeth'in yine kendi gençliği olan Sue'yu öldürmeye çalıştığı sahnede söylediği söz de yine bu düşüncenin bir parçası gibi. Sana ihtiyacım var. Çünkü kendimden nefret ediyorum. Burada Elizabeth'in kimliksizliği arşa çıkmış durumda. Televizyonu her açtığında bütün billboardlarda gördüğü Sue'nun o kusursuz vücudu olmazsa yaşayabileceğine inanamaz hale geliyor. Çünkü içinde bulunduğu ortamda hep aynı mesaj. Güzel olup genç kalmak zorundasın. Buna günden güne o kadar bağımlı hale gelmiş ki kendine gösterdiği saygıyı, değeri hep dış faktörlere göre şekillendirmiş. Bu yüzden de kendine karşı oldukça sert ve acımasız bir bakış açısına sahip. En iyi versiyonunu bulma peşinde. Bu arayış bana Lady Bird'de kızın annesine söylediği sözü hatırlattı. Peki ya en iyi versiyonun buysa? Kimsenin daha iyi bir versiyon olmak zorunda değil ki. Eğer gelişimimizin son noktasına ulaştıysak ve hala yetersiz hissediyorsak, bu gerçekten bizim eksik olduğumuz anlamına mı gelir? Yoksa eksiklik hissinin aslında dışsal faktörlerden kaynaklandığını fark edip kendimizi sevmeye başlamak hayatımız için daha yapıcı bir tercih mi olurdu? Cinsiyetiniz ya da statünüzden bağımsız, kendinize duyduğunuz nefret, baştan aşağı her şeyinizi çürütmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ama kendinizle barışıp vücudunuzla girmiş olduğunuz o korkunç yarışı bitirmeyi başarabilirseniz, en grotesk halinizde bile sizin için söylenenler bir kulağınızdan girer, ötekisinden çıkar. Filmin başrolleri arasında korkunç karides yiyen, güzel kızların her zaman gülümsemesi gerektiğini düşünen televizyon yapımcısı bir beyefendi de var. Dennis Quaid.
Aynı bizim iş görüşmelerinde evlenmeyi düşünüyor musun ya da çocuk yapmak gibi bir hayaliniz var mı diye soran Yeşilçam kötüsü patronlara benziyor. Zaten bizim Elizabeth ablamızı da 50 yaşına geldin mi biter diye kovan buydu. Ama bu film kadınların beden algısı üzerine yapılmış gibi görünse bile eleştiri okları sadece erkeklere değil kadınlara da yöneltilmiş. Mesela Elizabeth karakteri Sue olduktan sonra yine kendi ayaklarıyla pıtı pıtı gidip onu sadece yaşlandığı için kovan patronuna para kazandırmaya devam etti. Alışık olduğu düzenden mi vazgeçmek istemedi? Kovulmuş olmanın verdiği hırsla o patrona gününü göstermek mi istedi? Yoksa sadece uzun zamandır maruz kaldı o parıltılı hayatın içine yeniden mi girmek istedi? Bilinmez. Ama kendisi için baştan sona yanlış bir karar verdiği apaçık ortada. The Substance uzun olmasına rağmen tam anlamıyla insanı içine çekip merak uyandıran bir film. Yine de son yarım saati don lastiği gibi uzatılmış demezsem içimde kalır. Ayrıca kadın bedeninin metalaşmasına karşı çıkan bir filmde kadının kalçalarını 1,5 saat boyunca göstermeleri epey tezat. Aslında üstüne biraz okuma yapınca yönetmenin istediği şey de tam bu gibi. Çünkü ilk başta hepimizin hoşuna giden bu sahneler sonlara doğru artık bizi rahatsız etmeye başlıyor. Ve bir süre sonra aslında bizim de suçu ortak olmaya zorlandığımızı anlıyoruz. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Madem o zaman neden filmin PR çalışmaları için hep kadın bedeni kullanıldı? Hoşuna gittiği için merak edip gelenlere ters köşe olsun diye mi? Yani bundan para kazanan bir insana ticari maksatlı yapmış canım demek komik tabii ki. Ama filmin konusuna aykırı hareket edilmiş eleştirisini yapsam başım ağrımaz. Bunun gibi hem biraz film hem biraz psikoloji hakkında konuştuğumuz videoların devamını isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca istediğiniz bir film varsa aşağı yorumlara bırakırsanız biz de onları değerlendirmiş oluruz. Bu videoyu konumuzla da bağdaşan Kalbe'nin son postundaki açıklamasıyla kapatmak istiyorum. Canım 39 yaşındaki aslan vücudumla dans etmek istiyordum. 38 bedende oldum 46'da. Bugün bana zayıflasan güzel kızsın aslında diyen herkesi öpüyorum şap diye.